Eşref sonunda rüyasını buldu. Hepimiz Eşref'in bu gerçeği ikinci sezon teaserindeki gibi öğrenmesini beklerken hiç beklenmedik şekilde Çiğdem tarafından öğrendi. Çiğdem'in belki de ilk defa işe yaradığını da böylelikle görmüş olduk. Peki yeni bölümde neler olacak? Nisan ve Eşref'in yüzleşmesinde neler yaşanacak? Onları bekleyen büyük sürpriz ne? Ölü Yaşar'ın Nisan planı ne olacak? Faruk ve Irmak cephesinde neler olacak? Eşref'in sayesinde serbest kalan Çiğdem ne yapacak? Kadir'in başını yakacak o isim kim? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoma geçmeden Eşref'in rüyayı öğrenmesine sevinenler videoyu beğensin ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Eşref Rüya 5.08 gibi bir rating alarak dizi kategorisinde ikinci oldu. Öncelikle Eşref ve Nisan'dan başlamak istiyorum. Eşref, Çiğdem'in sürpriz hamlesiyle Rüya'nın Nisan olduğunu öğrendi. Şahsen 37 bölümdür bu kadar önemli bir konunun basit bir şekilde açığa çıkmasını ben beğenmedim. Sırf Yeraltı dizisi reytinglerde Eşref Rüya'yı geçtiği için aceleyle yazılmış bir senaryo gibi geldi. Ona rağmen heyecanlı ve duygusal bir bölümdü. Eşref sonunda büyük gerçeği öğrendi ve rüyasına gitti. Çağatay Ulusoy gerçekten oyunculuğunu bu sahnede konuşturdu. Eşref'in yıllardır aradığı rüyası artık karşısındaydı. Yeni bölümde Eşref bunu Nisan'a söylemeyecek. Nisan'da rüya olduğunu uzun bir süre saklayacak. Hatırlarsanız devlet tarafından Eşref'e Nisan'dan uzak durması gerektiği söylenmişti. İhtiyara ulaştıkları zaman ve Nisan'dan uzak durduğu sürece Eşref ailesini öğrenecekti. Ancak gelinen noktada Nisan'ın rüya olduğunu öğrenmesi işleri karıştıracak. Eşref yeni bölümde her ne kadar uzak durmak istese de bunu başaramayacak. Rüyayı korumak için elinden gelen her şeyi yapacak ve daha çok üstüne düşecek. Eşref ve Nisan arasında yeni bölümde çok duygusal bir konuşma olacak. Geçmişe dair yapılan bu konuşma ikisini de çok etkileyecek. Eşref ve Rüya'yı çok zor anlar bekleyecek. Bu bölümde herkesin dikkatini çeken tek şey Nisan'ın baş dönmeleri ve halsizlikleriydi. Hepimizin düşündüğü gibi Nisan hamile. Bunu ilk öğrendiği zaman Eşref'e anlatmayacak. Nisan'ın bölüm başından beri tek başına hareket etmesi ona pahalıya patladı ve yine aynısı olacak. Öte yandan Ölü Yaşar Nisan'ın rüya olduğunu biliyor. Çünkü Dinçer rüya dosyasını ihtiyara vermişti. Ölü Yaşar da ihtiyarın adamı olduğu için bu gerçeği bilmemesi imkansız. İşte yeni bölümde Nisan'ı Eşref'e karşı kullanacak. Hatta Nisan'ın ilerleyen bölümlerde hamile olduğunu öğrenen Ölü Yaşar eline çok büyük bir koz geçirmiş olacak. Ölü Yaşar ve Nisan arasında anlamsız bir yakınlaşma başlasa da bu uzun sürmeyecek. Hamile olduğunu Eşref'e söylemeyen Nisan başına bela alacak. Tek tek ticaretleri patlamaya başlayan Ölü Yaşar intikam için Nisan ve bebeğini kullanacak. Eşref ve Ölü Yaşar arasında yeni bölümde büyük bir pazarlık olacak. Nisan'a zarar gelmesinden korkan Eşref bu pazarlığı mecbur kabul edecek ve aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Gelelim Faruk ve Irmak cephesindeki sürpriz gelişmelere. Bu bölümde Faruk ve Irmak tarafında duygusal konuşmaların olduğu ve yakınlaşmanın hissedildiği sahneler izledik. Şahsen ben bu yakınlaşmayı kesinlikle doğru bulmadım. Çünkü Faruk Müslüm'ün Irmak'ı sevdiğini biliyor. Kardeşine bile ihanet edeceğini düşünmüyorum. Kendini boşlukta hisseden Irmak Faruk'a yanaşsa da, Faruk Müslüm'e kesinlikle ihanet etmeyecek, içiniz rahat olsun. Bölümün belki de en önemli sahnesi Çiğdem'in itirafları oldu. 37 bölümdür elini kolunu sallaya sallaya at koşturan Çiğdem 40'ta yılda bir işe yaradı ve rüyayı Eşref'e söyledi ve bunun karşılığında serbest kaldı. İşte Çiğdem yeniden ayağa kalkmak için soluğu Kadir'in yanında alacak. Kadir ve Çiğdem arasındaki yakınlaşmalar devam ederken savcı annesi tarafından Çiğdem tekrar yakalanacak. Anne kız arasında duygusal konuşmalar yaşanacak ve Çiğdem akıl hastanesinde yatmaktan kurtulacak. Kadir'in de desteğiyle toparlanmaya başlayan Çiğdem artık Kadir ile bir yola girmek isteyecek. Çünkü hayatında ilk kez biri tarafından değer görüyor. Aynı değeri o da Kadir'e verecek. Şahsen ben Çiğdem ve Kadir sahnelerini çok beğeniyorum. İzlerken çok keyif veriyorlar ve eğlendiriyorlar. Bu yüzden yeni bölümlerde onların sahneleri bol bol olacak. Kadir'in başını yakacak ismin ben Kenan olacağını düşünüyorum. Son bölümde Yakup babanın katili olduğunu Kadir'in yüzüne vuran Kenan bunu zamanı geldiği zaman koz olarak kullanacaktır. Öte yandan baba oğul olan Kadir ve Hıdır'ın ilişkilerinin pasif kaldığını düşünen taraftayım. İlk başlarda baba oğul ilişkisi izlerken Hıdır'ın artık oğluna destek vermediğini izliyoruz. Bu da Yakup babanın katilinin Kadir olduğu ortaya çıkınca yaşanacak senaryoyu az çok özetliyor. Kadir karakterinin yeni sezonda olmayacağını düşünüyorum. Bana göre yanlış bir karar.
Eşref kadar herkes Kadir'in komik sahneleri için izliyor diye düşünüyorum. Eşref Rüya ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.